Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renkli çok güzel bir 5 diş patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Patiğe yeni başlayacak olan hanımların da tercih edebileceği hem güzel hem de kolay bir model bu. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden kullandım. Tarçın ve beyaz tonlarında. Her iki ipim de Kartopu Flora'nın. Tarçın ipimin renk kodunu söylüyorum. K263. Beyaz ipimize yine Kartopu Flora, renk kodum K10. Hanımlar, patiğimde kullandığım şişlerim ise 3 numara 5 şiş. Hemen modelimi gösteriyorum. İşte modelimiz de bu şekilde. Gördüğünüz gibi hanımlar, sağa kaydırmalı giden bir model. Çok şık, çıtı pıtı, gayet güzel duruyor. Yapılışı da oldukça kolay. Her iki sırada bir model kurulumu yapıyoruz. Bu şekilde hanımlar patiğimiz. Topunu göstermek istiyorum. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Hiç vakit kaybetmeden hemen patiğimize başlıyoruz. Ben patiğimize her zaman olduğu gibi burun tarafından 12 ilmek olarak başladım. Bu şekilde 12 adet ilmeğimizi atıyoruz. Ben bu başlama tekniğini bütün 5 diş patik videolarımda detaylı olarak anlattım. Şimdi sil baştan yeniden anlatıyorum. Sebebi şu: bu videoya ilk defa denk gelecek olan hanımların da kafaları karışmasın diye. Ayrıca kanalımda farklı 5 diş patik başlama teknikleri de var. Sizler patiğinizi dilediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Bakalım kaç ilmeğimiz olmuş? 3, 6, 9, 12 ilmeğim olmuş. Geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde hanımlar, bakın patiğimizin arka yüzündeyiz. İlk kenardaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Kalan ilmeklerimi arka yüzdeyim tersi olarak örüyorum hanımlar. Bu arada kanalıma abonelik ücretsizdir. Abone ol butonuna basarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bakın sonuncu ilmeğim kaldı. Bunu da ters olarak ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Hanımlar, bu aşamada tamamen burun kısmında düz örgü uygulaması yapacağız ve 5 şişede geçeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım hanımlar. İkinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şu üçüncü ilmeğim 4, 5 ve 6. İlk 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi hanımlar, hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. Üçüncü şişime çıkaracağım ilmeklerimi. İlk ilmeğimi hemen şu kenardan çıkaracağım hanımlar. İlmeğin iki kanadına birden girip ilmeğimi çıkartıyorum. Ardından ilmek çıkartabilmek için tığımdan yardım alacağım. Bakın, başlangıç yerine girdim, ilmeğimi çıkarttım, şişime takıyorum. 2 ilmeğimiz oldu burada. İlmek çıkartıyorum buradan. 3 oldu. Hatta tığ kullanmadan da şöyle ilmekler çıkartabilirsiniz hanımlar, bakın. Ama ben bu şekilde zorlandığım için yapamıyorum. Bu nedenle tığımdan yardım alacağım. Şu dördüncü ilmeğim. Şu 5. Şu da 6. Sonrasında bir 6 ilmek daha çıkartacağım. Onu da 4. şişime takacağım. Böylece 4 şişimizde de 6'şar tane ilmeğimiz olacak. Şu ikinci ilmeğim. 3. 4. Şu 5. Şu da bir ilmek daha çıkartıyorum. 6. Böylece 4 şişimde de 6'şar tane ilmeğim oldu. Hanımlar, 5. şişimi aldım, örmeye başlayacağım. Bir sıra boyunca 4 şişimdeki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur: 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. Şimdi de ikinci şişime geçtim. Buradaki ilmeklerimi öreceğim. Hani ilk başta bu şişler biraz karışık gibi durabilir, fakat bir iki sıra ördükten sonra şişler yerine oturuyor hanımlar. Bu ilk başlangıçtaki görüntü gözünüzü korkutmasın. Üçüncü şişime geldim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Dördüncü şişime geldim. Yine dördüncü şişimdeki 6 ilmeğimi de düz örüyorum. Şu dördüncü ilmeğim. Şu 5. Şu da 6. Böylece bir sırayı örmüş olduk hanımlar. Başlangıç yerimize geldik.
Şimdi artırma zamanı. Patik burnumuza şöyle baktığımız anda artırma işlemini bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Şu orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim hanımlar. Bakın kenar hemen sağ tarafa düşüyor. Burada ilk 2 ilmeğimi örüyorum. 2 ilmek örüyorum. Şu bir, şu da ikinci ilmeğim. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şuradaki ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz örüyorum. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Baktığımız anda kenar bakın sol tarafta hanımlar. İkinci şişimde de son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz. İkinci şişimde de 7 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Burada da kenara ve sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum üçüncü şişimde. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şuradaki ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Burada da kenar hanımlar baktığımız anda sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve dördüncü şişimde de artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şuradaki ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece hanımlar 4 şişimizde de 7'şer tane ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra artırma yaptık. Bir sıra artırma yapmayacağız hanımlar. 4 şişimizdeki 7 ilmeğimizi de düz olarak öreceğiz. Yani bir sıra artırma var, bir sıra düz örüyoruz. Bunun sebebi şu. Her sırada artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de yine düz ördüm. Üçüncü şişime geçtim. 3 ve dördüncü şişimdeki ilmeklerimi de yine düz öreceğim hanımlar. Bu düz ilmeklerimi örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek isterim. Artırma işlemini birinci ve üçüncü şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. İkinci ve dördüncü şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmamızı yapıyoruz. Evet hanımlar bir sıra boyunca ilmeklerimi düz ördüm. Tekrar başlangıç yerimize geldik. Yeniden artırma zamanı. İlk şişimdeyim. Kenar hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geçtim. Burada da kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimi şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Üçüncü şişime geldim. Burada da kenar sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er tane ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Burada da kenar hanımlar sol tarafta. Son 2 ilmeğimi kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz. Bakın hanımlar şişlerimiz de yerli yerine bu şekilde oturdu bu şekilde. Hanımlar şimdi artırma yaptık. Bir sıra düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Bu şekilde patiğimizin burnunu tamamlayacağız. Ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Ardından modelimi kurdum hanımlar. Çok toplayan bir model değil. Bu yüzden çok fazla açan bir model de değil hanımlar. 14 ilmek bana göre yeterli geldi. Dileyen 15'er ilmek de yapabilir. Bakın patiğimiz biraz esnek böyle rahat oluyor ayağı. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından da birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım ve geldim. Şimdi modelime başlayacağım. Beyaz ipimi ekleyeceğim hanımlar bu sıramızda. Modelimizde birinci sıradayız. Zaten modelimiz 2 sırada oluşuyor. Öncelikle hanımlar ilk 2 ilmeğimi beyaz ipimle düz olarak örüyorum. 2 ilmek düz. Ardından hemen beyaz ipimin ucunu tarçın rengi ipime bağlayacağım hanımlar. Patiğimiz sökülmesin diye. Şöyle 2 tane sıkı bir düğüm attım. Yapacağımız işlem şu hanımlar. 2 tane beyazımızı ördük. 1 tane tarçın ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. 2 beyaz örüyorum. 1 tane tarçın ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. 2 ilmek beyazımı düz olarak örüyorum. 1 tane tarçın ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum.
Yani 2 tane ilmeğimizi örüyoruz hanımlar. Beyaz ipimiz ile bir tane tarçın ilmeğimizi örmeden sağ şişimizi alıyoruz. İkinci şişime geçtim. 2 beyazdan sonra buradaki ilk tarçınımı örmeden aldım. Hemen yanına 2 ilmek beyazım ile örüyorum. Bir tane tarçınımı örmeden aldım. 2 tane beyazımı düz örüyorum. Bir tarçını örmeden aldım. 2 beyazımı örüyorum. 2 beyaz, bir tarçın. Yeniden devam ediyorum. 2 ilmek beyaz öreceğim. Şu ikinci ilmeğim, üçüncü şişimden devam ediyorum. Bir tarçınımı örmeden alıyorum. 2 beyaz, bir tarçın. 2 beyaz, bir tarçın. 2 beyaz, bir tarçın. Bu şekilde devam ediyoruz. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Burada da hanımlar en son bir tarçını örmeden almıştım. Hemen yanına 2 beyazımı örüyorum. Bir tarçını örmeden alıyorum. İlmeklerimizin tamamını ilk sırada bu şekilde örüyoruz hanımlar. Son 2 ilmeğim beyaz denk geldi. Beyaz ile ördüm. Şimdi geldik modelimizde ikinci sıramıza. Hanımlar, modelimizin ikinci sırasında da yapacağımız işlem şu. Beyaz olan ilmeklerimi ters öreceğim. Bakın 2 tane beyazım var. Ters örüyorum. Ön yüze ters örgü düşüyor. Bir tane tarçınımı örmeden sağ şişimi alıyorum. 2 beyazımı ters örüyorum. Bir tarçınımı örmeden sağ şişimi alıyorum. Modelimizin ikinci sırasında hanımlar yapacağımız işlem bu. Beyaz ilmeklerimizi ters öreceğiz. Tarçın ilmeklerimizi yine örmeden sağ şişimize alacağız. İlk sırada düz örmüştük beyaz ilmekleri. İkinci sırada ters örüyoruz hanımlar. Bakın tarçınımı örmeden aldım. İkinci şişimden devam ediyorum şu anda. Beyaz ilmeklerimi ters örüyorum. Tarçın ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Modelimizin aslında hepi topu bundan ibaret. Sadece kaydırmalı bir model. Orası da gayet kolay. Size anlatacağım renk geçiş yaparken. Tarçın ilmeğimi yine örmeden aldım. Bu arada 3. şişimden devam ediyorum hanımlar. 4 şişimde de aynı işlemi tekrar ediyorum. 2 beyazımı ters ördüm. Tarçınımı örmeden aldım. 4. ve sonuncu şişime geçtim. 2 ilmek beyazımı ters örüyorum. Tarçın ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane tarçınımı örmeden aldım. Son 2 ilmeğimi de beyaz ipimiyle ters örüyorum. 2 sıra beyaz ipimizle modelimizi tamamladık hanımlar. Şimdi beyaz ipimi bıraktım. Tarçın ipimi elime alıyorum. İkinci modelimize geçtik hanımlar. Bu sırada kaydırma işlemini şöyle yapacağız. Bakın burada 2 tane ters ilmeğim var. İkisi de beyaz. Bu ilkini örmeden alacağım hanımlar. Bakın ilk ters ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir diğer modelde kaydırmayı böyle yapıyoruz hanımlar. 2'şer tane bakın beyaz ters ilmeklerimiz var burada. Bunlar ilkini örmeden alacağız. Diğer 2 ilmekleri öreceğiz. Bakın ilk beyazımı örmeden aldım. Bakın ters ilmeğimdi. Hemen yanına 2 ilmek tarçınım ile düz örüyorum. Bakın aradaki örmediğim ilmeğimi de yine tarçın ipimle düz ördüm. 2 tane ters ilmeğim vardı beyaz. İlkini örmeden alıyorum. Yanına 2 tane tarçın ilmeğimi düz örüyorum. Bir beyazı örmeden alıyorum. 2 tarçın ilmeğimi düz örüyorum. Beyazı örmeden al. 2 tarçın ilmeği düz ör. Hani 2 tarçın bir beyaz olacak şekilde yine devam ediyor modelimizin. İkinci modelimizin ilk sırası. Bakın ikinci tarçın ilmeğimi ördüm. Bir tane beyazımı denk gelen beyazlarımdan 2 tane ters beyazımız vardı. İlkini örmeden alıyoruz. 2 tarçınımı örüyorum. Bir beyazı örmeden aldım. 2 tarçın düz ördüm. Bu şekilde 4 şişimizi de dolanıyoruz hanımlar. İkinci modelimizin ilk sırası böyle. 3. şişimden devam edeceğim yine. Hemen en son bir beyazı almıştık örmeden. Yanına 2 tane tarçın örüyorum. Bir beyazı örmeden aldım. 2 tarçını düz ördüm. Bir beyazı örmeden aldım. 2 ilmek tarçını düz örüyorum. Bir beyazı örmeden sağ şişimi alıyorum. 4 şişimizde de aynı işlemi tekrar ediyoruz. Bir beyazımı örmeden aldım hemen. 2 ilmek tarçın ilmek 2 ilmek tarçın ipimle düz örüyorum. Bir beyazı örmeden aldım. 2 tarçın. Devam ediyorum. Bir beyazı örmeden aldım. Son ilmeğim bir tane tarçın, bunu düz ördüm. Şimdi hanımlar modelimizde ikinci sıramıza geçtik. Bu sıramızda hanımlar yine beyaz ilmekleri örmeyeceğiz. Tarçın ilmeklerimizi ters öreceğiz hanımlar. Bakın 2 tarçınımı ters örüyorum. Beyazımı örmeden sağ şişime alıyorum.
2 tane tarçınımı ters örüyorum. Beyazımı örmeden aldım. 2 ilmek tarçını ters örüyorum. İlk sırasında düz örgü yapıyoruz hanımlar. İkinci sırada ters örgü yapıyoruz. Yine aralardaki beyaz ilmekleri örmeden sağ şişimize alıyoruz. İkinci tarçın ilmeğimi ördüm. Bir beyazı örmeden aldım. Yine 2 tarçın ilmeğimi ters örüyorum. Bir beyazımı örmeden sağ şişime aldım. Şimdi 3. şişime geçtim. Burada da yine tarçın ilmeklerimi ters öreceğim. Beyaz ilmeklerimi örmeden sağ şişime alacağım. 4 şişimizde de aynı işlemi tekrar ediyoruz hanımlar. 2 tarçınımı ters örüyorum. Bir beyazımı örmeden sağ şişime alıyorum. Devam ediyorum. Bir beyazımı yine örmeden aldım. 2 tarçınımı ters ördüm. Bir beyazımı örmeden alıyorum. Sondaki tarçın ilmeğimi ters olarak örüyorum hanımlar. Şu düğmemi iyice bir sıkılayım şuraya. Hah. Evet hanımlar, 2 sırada tarçın ipimizle modelimizi yaptık. Tekrar şöyle ip değişikliği yapıyorum yine. Şimdi 2 sıra beyaz ile yapıyoruz. 2 sıra tarçın, 2 sıra beyaz, 2 sıra tarçın. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi hanımlar, beyaz ipimizle modelimizi yapacağız. Öncelikle baktığım anda sadece burada 2 tane tarçın ilmeğim var. Bakın ikisi de ters. Bunun ilkini örmeden alacağım bu defa. Her defasında yapacağımız işlem bu hanımlar. Buradaki bir beyazı örüyorum. Hemen 2 tane ters tarçın ilmeğim vardı. İlkini örmeden aldım. Sonrasında 2 beyaz, bakın bir tane tarçınımı örmeden alıyorum. Hani 2 tane ters ilmeğimizin ilkini örmeden alıyoruz. Diğer ilmeklerimizi örüyoruz. Bakın 2 beyazımı ördüm. İlk tarçınımı buradaki örmeden aldım. 2 beyaz, 1 tarçın. 2 ilmek beyaz, 1 ilmek tarçın. Tarçınlarımı örmeden alıyorum. Model bu şekilde ilerliyor hanımlar. Şu anda 3. modelimize başladık. 3. modelimizin ilk sırasını yapıyoruz. Her sırada hanımlar yapacağımız işlem şu. 2 tane ters ilmeğimiz var. İlkini örmeden alıyoruz. Hemen yandaki diğer 2 ilmeği düz örüyoruz hanımlar. Bu şekilde model sağa doğru kayarak gidiyor. Bir tarçını örmeden aldım. Yanına 2 tane beyazımı örüyorum. 3. şişimde de gördüğünüz üzere aynı işlemi tekrar ediyorum hanımlar. 2 beyaz, 1 tarçın. Yeniden 2 ilmek beyazımı örüyorum. Bir tane, bakın 2 tane tarçın ilmeğim vardı. İlkini örmeden aldım. Yanına 2 beyaz, 1 tarçını örmeden alıyorum. 2 beyaz, 1 tarçın. 2 beyaz, 1 tarçın. 2 beyaz ve son tarçın ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Şimdi geldik modelimizde ikinci sıramıza. Bu sıramızda da hanımlar beyaz ilmeklerimi yine ters öreceğim. Bir önceki sırada örmeden aldığım tarçın ilmeklerimi yine örmeden sağ şişime alacağım. Beyaz ilmeklerimi ters örüyorum. Tarçın ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. 3. modelimizin 2. sırası hanımlar böyle. Model sadece bundan ibaret. Bakın şeklimiz yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı gördüğünüz gibi. Ördükçe zaten kendini gösterecek. Hemen yine 2. şişimdeyim. Beyazlarımı ters örüyorum. Tarçın ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Yine 2 beyazımı ters ördüm. 3. şişimden devam ediyorum. Tarçın ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Beyazlarımı ters örüyorum. 3. modelimin 2. sırasında. Devam ediyorum 4. şişimden. Yine beyazım var burada. Ters ördüm. Tarçınımı örmeden aldım. 2 beyazım ters, 1 ilmek tarçını örmeden alıyoruz. Son tarçın ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. 3. modeli de beyaz ipimizle bitirdik. Şimdi 4. modelimizi yapacağız hanımlar. Tekrar tarçın ipimize geçeceğiz. Her 2 sırada bir ip değişikliği yapıyoruz. Yeni modelimizi kuruyoruz. Şimdi modelimizi şöyle yapıyoruz hanımlar. Bakın burada bir beyaz var. Burada bir tane tarçın ilmek var. İkili ilmeklere bakıyorduk. 2 ters ilmeğime baktığım anda beyaz ilmeklerimi bu ilkini örmeden alacağım. Öndeki 2 ilmeğimi tarçın ipimle düz öreceğim. Bakın 2 tane beyaz ters ilmeğim ilkini örmeden alıyorum sağ şişime. Yanına 2 tarçın. Bakın 2 tane ters beyaz ilmeğim var. İlkini örmeden alıyorum. 2 tarçın, 1 beyaz.
Dördüncü modelimizin birinci sırası. Model böyle devam ediyor hanımlar. Dördüncü modelimizi de böylece başlattık. Diğer 3 işimizde de aynı işlemi yapacağız. Ardından bir sonraki ikinci sırada da tarçın ilmekleri ters öreceğiz. Beyaz ilmekleri örmeden sağ içimize alacağız. Sonrasında hanımlar beyaz ipimize geçeceğiz. Burada da yine 2 tane ters tarçınımız olacak. İlkini örmeden alacağız. Yanındaki 2 ilmeği beyaz ile öreceğiz. Böyle böyle devam edecek hanımlar. Her defasında birer ilmek modelimiz sağa doğru kayacak. Model bu şekilde ilerliyor hanımlar. Ben bu patiğimin ön bölümüne kaç tane yaptım hemen saymak istiyorum. Beyaz olanları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane modelden beyaz model kurdum. Bakın 2 tanesini birlikte yaptık zaten beyazın. Bu aradaki tarçınları saymadım. Beyazları saydım. Sizler bu aşamada hanımlar patiğinizi ayağınıza giyin. Bilek bölümüne kadar o şekilde ölçerek yapın. Çünkü herkesin elinin örgüsünün sıkılığı, gevşekliği ya da yapmak istediği boyutu farklı olabilir. Ben bu bilek bölümüne kadar buraya kadar yapmak istedim. Bazıları bu tam bir bileğe kadar getirebilir ya da daha kısa yapmak isteyenler de olabilir. Bu nedenle ayağınızı ölçerek yapmanızda fayda var. Şimdi hep birlikte modelimizi yapalım gelelim. Ardından da birlikte bilek ayrımına geçelim. Evet sevgili hanımlar patiğimin ön bölümünü tamamladım ve geldim. Şu beyazlı olan modelleri sayınca tamı tamına 14 tane model yaptım. Şimdi artık model kurulumu yapmayacağız. Beyaz ipimi bırakıyorum. Tarçın rengi ipimle devam edeceğim. Bilek ayrımından önce hanımlar ilmeklerimizi tamamen hepsini düz olarak öreceğiz. Artık beyaz ile devam etmeyeceğim. Beyaz ipimizi kesip bağlayabiliriz. Bu şekilde tamamen tarçın ipimiz ile ilmeklerimizi örüyoruz hepsini. Bir sıra öreceğiz hanımlar. İkinci şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum hepsini. Üçüncü şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de öreceğim. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de bir sıra ana renk ipimiz olan tarçın rengi ile örüyoruz hanımlar. Her renge çok yakışacak bir model. Yeşil, pembe, kırmızı, mavi, lacivert dilediğiniz her renkle yapabilirsiniz. Son şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de tamamen düz olarak öreceğim. Sonra da beyaz ipimi keseceğim artık hanımlar. Çünkü tarçın ipimizle patiğimizi devam ettireceğiz. Bakın beyazıma kadar ördüm. Şu beyazımı ördükten sonra hemen sonuncu ilmeğimi de ördükten sonra hemen beyaz ipimin ucunu keseceğim. Şöyle beyaz ipimi de şu kenara kaldırayım. İpimin ucunu, beyaz ipimin ucunu kestim. Tarçın ipime bağlayacağım patiğimi sökülmesin diye. Her eklediğimiz yeni ipte ve her kestiğimiz ipte böyle düğüm atmayı unutmayalım hanımlar. Evet bir sıra ilmeklerimizin tamamını düz olarak ördük. Şimdi bilek ayrımını yapacağız hanımlar. İlk şişimdeyim. İlmeklerimi son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Hatta şu beyazımın ucundan şöyle gizleyerek götüreyim. Sonradan bir de ip gizlemeyle uğraşmayalım. Şöyle. Son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sonra bilek ayrımı yapacağız hanımlar. Bakın buradaki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği bilek ayrımında şöyle bakın birbiriyle yer değiştirerek örüyorum. Bilek ayrımını yaptık hanımlar. İlmekleri yer değiştirdik. Bilek ayrımında ilmekleri yer değiştirme sebebimiz şu. Bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Patiğimizin şimdi bu yanlarına geçmiş bulunmaktayız. Patiğimizin bu kenarlarına bilek bölümündeki kenarlarına 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce de haroşa oluyor. Ben her iki tarafta da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi bilek bölümündeki ilk 7 ilmeğim haroşa düz olarak örüyorum. 3 oldu. 4, 5, 6 ve 7. 7 haroşamı ördüm. Ardından şu anda ön yüzdeyiz. Kalan ilmeklerimi de yine düz örüyorum hanımlar. Patiğimizin arka bölümüne geçmiş bulunmaktayız. Arka bölümde ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Sonra geri döneceğiz. Arka yüze denk geliyor. O zaman ilmekleri ters öreceğiz. Tabanımdaki diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu şekilde. Arkası sadece tek renk ile devam ediyor hanımlar. Bilek
bilek ayrımı yaptığım son şişime geldim. Yine burada da bilek ayrımına kadar olan ilmeklerimi düz öreceğim. Bakın burada son 7 ilmeğim kaldı bilek bölümünde. Haroşa olduğu için yine son 7 ilmeğimi de düz örüyorum. Hemen hem arka yüzde düz örgü örerek haroşaları elde ediyoruz. Bakın bilek ayrımına geldik. Bilek ayrımından sonra şöyle yapıyoruz. Geri döneceğiz. Devamlı olarak böyle bilek ayrımına kadar öreceğiz. Geri döneceğiz hanımlar. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 adet ilmeğimi düz öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmeğimi düz ördüm. Şöyle baktığımız anda ön yüze bir diş haroşamız düştü. Kalan ilmekleri de bakın arka yüzdeyim hanımlar. Arka yüzde kalan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Patiğimizin arkasında hanımlar yapacağımız işlem bundan ibaret. Bilek ayrımına kadar ilmekleri ön yüzde düz olarak öreceğiz. Tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde de ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Sadece kenarlardaki 7'şer ilmek haroşamızı haroşa olarak öreceğiz. Başka yapılacak bir model, detay hiçbir şey yok. Bir diğer şime geçtim tabandaki. Yine buradaki ilmeklerimi de ters olarak öreceğim. Arka yüzde olduğum için. Diğer şime geçtim. Yine burada da ilmeklerimi ters öreceğim. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın burada son 7 ilmeğim kaldı. Haroşa olduğu için bunu düz örüyorum. Bu kadar hanımlar. Patiğimizin arkası bundan ibaret. Bilek ayrımına kadar örüyoruz. Bilek ayrımına kadar gelince tekrar geri dönüyoruz. Şimdi de ön yüzdeyiz. Yine yapacağımız işlem aynı hanımlar. Ön yüzde ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Önce 7 haroşamı örüyorum. Ön yüzde olduğum için yine diğer ilmeklerimi düz öreceğim. Diğer bilek ayrımına kadar böyle. Bilek ayrımından sonra geri döneceğim. Arka yüzde ilmeklerimi ters öreceğim. Bu şekilde hanımlar. Şimdi baktığımız anda burada birer diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimin kenarına hanımlar arkasına şu bölüme toplamda 15 sıra haroşa ördüm. Benim ölçülerime göre tam geldi. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken ayağınıza giyin, deneyin, ona göre yapın hanımlar. Arka bölümü topuğunuzun kenarına gelene kadar yapmanız gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız çok daha iyi doğru sonuçlar elde edersiniz. Patiğiniz ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü ölçülerimize göre tamamlayıp gelelim. Sonra da birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, ben patiğimin arkasını tamamladım ve geldim. 15 sıra haroşa ördüm buraya. Bu aşamada hanımlar bilek ayrımından sonra bu bölüm genişlediği için ilmeklerin hepsi böyle tek şişte toplanacak duruma geldi. Bakın dümdüz duruyor. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye sol tarafa, ön yüzden baktığımızda sol tarafa 24 adet ilmeğimi ayırdım. Şimdi topuğumuzu kesmeye başlayalım. Hanımlar, topuk kesiminde kenardaki 7 adet haroşa ilmeğimizi yine haroşa olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye. Öncelikle 7 haroşamı ördüm. Ardından ön yüzdeyim. Düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. Şu 8. ilmeğim 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. İlk kesimimi yaptım. 23 ilmek ördüm. 24. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Patiğimizin topuk kısmı için bu araya baktığımda burada da 7 ilmeğim kaldı. Bu 7 ilmeğim her seferinde birer birer kesilerek eksilecek. Böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz hanımlar. Kesimlerden sonra geri dönüyoruz. İlk kesim yaptığım ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim hanımlar. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Haroşa olduğu için bunları düz olarak örüyorum. Sıra sonuna geldik. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. ilmeği örerken kesim yapacağız. Öncelikle 7 ilmeğimi örüyorum. Sayarak devam edeceğim. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23. 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmeğimi örerken yine öndeki ikisini alıyorum. Keserek örüyorum. Bir önceki sırada bu arada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda bir ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra yine geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Tekrardan ön yüzde ilk 23 ilmeği öreceğiz. 24.'yü örerken kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine bu aradaki son 6 ilmeğimiz birer birer eksilip bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin topuğunu buradaki son 6 ilmeğimiz bitene kadar sizlere tarif ettiğim gibi keselim ve gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi kestim ve geldim bu şekilde. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğimiz kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde böyle ikiye katlıyorum. Hanımlar, ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Tığım ile benden taraftaki şişten bir ilmek alıyorum. İkinci şişimden de bir ilmek alıyorum. Karşılıklı olarak şişlerimden birer tane ilmek aldım. İkisini birlikte tığım ile topluyorum. İlk kesimim böyleydi. Sonraki kesimlerim de şöyle oluyor. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Yine aynı şekilde devam edeceğiz. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten almış olduğumuz ilmeği ilk şişten almış olduğumuz ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz hanımlar. Topuk kesimini bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Sırasıyla ilmeklerimizin tamamını bu şekilde keseceğiz. Her iki şişimizdeki ilmek sayıları da aynı olduğu için kesimimiz aynı anda bitecek böylece. Gördüğünüz üzere hepsini sırasıyla alıyorum. Kesiyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişimden de bir ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçiriyorum. Ardından tığımdaki iki ilmeği topluyorum. Gizli kesim oluyor bu. Tek taraflı bir kesim hanımlar. Her iki patiğin topuğu da aynı yönde kesiliyor. İz bile belli değil yani. Bildiğiniz farklı topuk yöntemleri varsa sevdiğiniz onları da uygulayabilirsiniz. Buradaki ilmeklerimi de yine gördüğünüz gibi sırasıyla alıyorum. Aynı şekilde kesimimi yapıyorum. Son ikişer ilmeğim kaldı. Buradaki ilmeklerimi de aldım. İkinciyi ilkinin içinden geçirdim. Bakın son birer ilmeğim kaldı. Yine burada da aynı şekilde ikinciyi ilkinin içinden geçiriyorum. Artık şişlerim de boşa çıktı. Bu iki ilmeğimi topluyorum. 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum hanımlar. Patiğimizi böylece tamamladık. Bir ip yetiyor, artıyor bile hanımlar. Ana renk ipimiz zaten beyaz az gidiyor sadece ön bölüme. Bilginiz olsun, buradan da söyleyeyim. Gördüğünüz üzere ipimin ucunda yine gizliyorum. İlmek aralarından geçirerek gizleme işlemini yapıyorum. Hemen bakalım topuğumuza, düzeltelim. İşte topuğumuz bu şekilde. Tek taraflı bir kesim, gayet güzel, muntazam duruyor. Görüntü itibariyle de patiğimizin şekli, hemen topuğunu düzelteyim. Böyle bakın, gayet esnek açılıyor. Güzel bir model. Hemen hanımlar bir de manken ayağıma giydireyim. Ayağımızda bakalım. Bakalım ayağımızda nasıl görünecek. Böyle beğenecek misiniz? Bir de öyle bakalım. Modelimiz gayet kolay. 5 şişe yeni başlayacak olan hanımların da tercih edebileceği, rahat yapabileceği hoş bir model oldu. Buyurun. İşte patiğimizin ayaktaki hali de böyle. Gayet güzel, şık. Hemen topuğumuzu da göstereyim. Bu şekil. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.